Selam dostlar. Bir fotoğrafçının ve bir videografın muhakkak çantasında bulunması gerektiğini düşündüğüm ve benim çok geç tanıştığım bir şeyle karşınızdayım. Bu videonun konusu değişken Andy'ler. Hadi bakalım, video başlasın. Girişte de sevgili arkadaşlar zaten bahsettim. Bugünkü konumuz Freewell marka değişken Andy ve polarize hibrit bir set. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Ben böyle bir filtreye ihtiyacım olduğunu uzun yıllar bilmiyordum. Farkında değildim. Çünkü işte sahip olduğum makineyle, lensle beraber hani elimden geldiğince şartları bir şekilde ucundan yakalayarak, teğet geçerek yapmaya çalışıyordum. Ancak Sony kameraya geçtikten sonra ve S-Log çekimler yapmaya başladıktan sonra Sony'nin bize referans olarak sunmuş olduğu minimum bir ISO değeri var. Mesela benim makinamda bu ISO değeri 800. Sen şimdi gündüz dışarıdaysan, aydınlık bir ortamdaysan veya ışığın yeterli olduğu bir iç mekandaysan, sallıyorum sinematik bir görüntü çekmek istiyorsun. 24 veya 25 FPS hızında işte shutter hızını 50'ye getiriyorsun. Diyafram alan derinliğinde azaltarak işte f2.8'de falan veya f1.8'de 1.4'te çekim yapmak istiyorsun. İşte sıkıntı orada başlıyor. Çünkü ISO'yu 800'e getirdiğinde, hani base ISO değerine getirdiğinde görüntü patlıyor. Shutter'ı yükselsem bu sefer istediğin sinematik görüntüyü elde edemeyeceksin. İşte o el blur hareketleri falan gibisinden. Dolayısıyla senin istediğin shutter ve diyafram aralığında ISO'yu 800'e yükselttiğinde ışığı kontrol altında tutabilmen lazım. İşte orada bu tarz ND filtreler devreye girecek ve sen ışığın kontrolünü bu ND filtreyle sağlayacaksın. Bu ve bunun benzeri ND filtrelerle. Bu filtreyi seçme tercihimi, hani bir yüzeysel bahsetmem gerekirse, hibrit bir filtre bu. Yani hem üstünde 3 ila 7 stop arasında değiştirebileceğim bir ND filtre var, hem de aynı zamanda ikinci bir cam katmanıyla beraber polarize özelliği de var. Hem polarize ile beraber yansımaları önleyebilirsin. İşte gökyüzünün o maviliğini daha da iyi bir şekilde ortaya çıkartabilirsin. Hem de ND özelliğiyle beraber 3 ila 7 stop arasında da ışığı istediğin gibi kontrol edebilirsin. En başta şunu söylemek istiyorum. Bu ürünü aldığım için gerçekten çok mutluyum. Yani fiyat performans olarak düşünürsek vereceğiniz fiyatta alacağınız performans gerçekten hani üst düzey diyebilirim. Çünkü hani birazdan da videonun devamında zaten bahsedeceğim. Bu ND filtrelerde insanların, kullananların beklediği bazı durumlar var. O durumların birçoğunu tabii kendi segmentinde fazlasıyla sağlıyor. Ama hepsinden önce şu kutu içeriğiyle beraber bir başlayalım. Kutuyu bir açalım. Kutuyu açtığımızda da şu şekilde bir adet muhtemelen kullanma kılavuzu diyebilirim. İçinde bir takım Freewell'in etiketleri ve yapışkanlarının bulunduğu, garanti kapsam koşullarını falan gösteren bir belge çıkıyor. Biz Türkler bunları sevmiyoruz biliyorsun. Çünkü biz her şeyi biliyoruz. Aynı zamanda içinden bir klips çıkıyor. İşte kemere veya çantanıza bir yerlere takabileceğiniz aparatların bulunduğu bir klips. Ve ondan sonra da tabii çıkarsa çıktı. Böyle güzel, şık bir kutuyla ürün bizim karşımıza çıkıyor. Şu hemen bizim şu an için işimize yaramayacak kutuları, aparatları bir kenara kaldıralım. Deri görünümlü ya da gerçekten mi deri bilmiyorum tam, ama hissiyatı gerçekten sağlam, güzel, sert olan, sesi de duyuyorsunuzdur. Bir set kutusuyla bize geliyor. Bu Freewell hibrit filtre setinin V2'si, yani ikinci versiyonu. Şuradan tutarak kapağı açıyorsunuz. Bunu böyle çektiğinizde hoppa, setin içerisindeki zımbırtılar, katmanlar yukarıya doğru çıkıyor. Ve buraya koyacağınız kendi ekstra filtreleri de yerleştireceğiniz birkaç bölüm var. Detay çekimlerle beraber bunları size tabii ki göstereceğim, ki muhtemelen göstermeye de başlamışımdır. Setin içini açtığımızda şuradan bir halka çıkıyor. Bakın içi boş, sanki şey gibi, filtre çapını değiştireceğimiz filtre adaptörleri gibi duruyor. Ancak bunun olayı ne biliyor musunuz? Bu bildiğiniz manyetik bir mıknatıs aslında. Çünkü setin geri kalan bütün ekipmanları manyetik olarak yerleşip kolaylıkla çıkabilecek şekilde dizayn edilmiş. Ve bu halkayı sen kullanmış olduğun lensin üstüne takıyorsun. Ondan sonra bütün her şeyi mıknatıslı bir şekilde manyetik olarak takıp rahatlıkla çıkartabiliyorsun. Bu arada bunun çapı, yani benim aldığım setin çapı 82 mm. Hani geleceğe de yatırım yapmak istedim. Farklı milimetre ebatlarında işte 67 olur, 72 olur. Farklı lenslerle beraber de kullanabilmek için alabildiğim en büyük çaptaki seti aldım. İkinci olarak setin içerisinden, ön tarafından şöyle bir zımbırtı çıkıyor. Şunu bir kenara alalım. Bu zımbırtı bu poşetin içerisinde bizim filtremizin
asıl kısımları karşımıza geliyor. Şöyle bir şey görüyorsunuz. Bu gördüğünüz şey aslında 3 ayrı parçanın manyetik olarak birleşmiş hali. Peki bunlar ne? Şimdi sevgili arkadaşlar, şu öndeki zımbırtıyı böyle tutup kendinize çekiyorsunuz ve bir parmakla tutup çekebileceğiniz bir aparat oluştu. Ve bunu çektiğinizde manyetik olarak çıktı ve aslında bu çektiğiniz şey sizin ön kapağınız. Bakın, manyetik. Zaten Amsterdam vlog videomu izlediyseniz orada da birazcık bahsetmiştim kendisinden. Bu ön kapağımız. Arkaya çevirdiğimizde burada da A ve B yüzü olan 2 tane kapak bizim karşımıza çıkıyor. Bunu da tutup tabii bu birazcık daha sıkı çektiğimizde A ve B yüzünün olduğu bir kapak görüyorsunuz. Bu da bizim filtremizin arka yüzündeki kapağı. Peki niye burada A ve B yüzleri var? Bunu şöyle düşünün. Şunu lensinize taktınız. Lensin üstüne yerleştirdiniz. Ancak filtreyi o anda kullanmak istemiyorsunuz. Hatta şöyle bir göstereyim elimde. Bu bizim lensimize takılı olsun. Filtreyi manyetik olarak yerleştirdim. Aha yerleştirdim, nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Neyse. Ve filtreyi o an kullanmayacaksın. Çıkartıyorsun. Hadi çık. Çıkartsın. Ama böyle ağzı açık kaldı. Bu filtreye takılıyken lensinizde bu sefer lensin orijinal kapağını da takamayacaksın. İşte orada bu A ve B yüzü olan kapak devreye giriyor. Ve sen bunu B yüzüyle beraber tık kapatıyorsun. Yani bu A ve B yüzü olan aslında filtrenin arka kapağı aynı zamanda filtreyi kullanmadığındaki manyetik bir kapak haline dönüşüyor. Yani lensinin yeni versiyon kapağı gibi düşün. Bunu çıkartıyorsun, hop getirip tekrardan filtreni buna takabiliyorsun. Ben bu olaya bayıldım. Başka markalarda falan da olabilir, bilmiyorum. Bu kadar çok filtre bilgim yok benim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu filtrenin üstünde 3 ila 7 stop arasında değişen bir ND aralığımız var. Minimum 3 stop değerinde bir karartma yapabiliyorsunuz. Yapacağınız senaryoya göre bu değeri tabii ki 7'ye kadar arttırabilirsiniz. Peki polarizesi nerede diyebilirsiniz? Polarize aslında filtrenin bir yüzeyinde iç tarafına yapışık olan dahili bir polarize katmanı olduğunu düşünün. Dolayısıyla sen bunu kendi etrafında lensinin önündeyken çevirdiğinde polarizeyi istediğin yönde ayarlayabiliyorsun. Şu kenardaki vidaları görüyorsunuz. Bunları sıkarak polarize durumunu sabitliyorsun. Mesela bu şekilde senin hoşuna gitti. Ondan sonra bu lens üstüne sabitlendi ya, ön taraftaki halkayı çeviriyorsun. İşte oradan da ND kısmını ayarlayabiliyorsun. Şu vidalar aslında polarizeyi istediğin konumda lensine sabitlemek için kullanılıyor. Ben birazcık deneyim videoları çektim. Amsterdam Vlog'un içerisinde bu filtreyi sık sık kullandım. Hem aydınlık havada kullandım hem de karanlık havada o Amsterdam'daki binaların, sokakların o muhteşem ışıklarını uzun pozlamayla beraber çekebilmek amacıyla da kullandım. Ve gerçekten çok memnun oldum. Neden memnun oldum? Bu filtreyi almadan önce başta ben dandik bir filtre aldım. Hani ucuz yolla Amsterdam'a gittiğimde kullanırım diye düşündüm. Ne olacak derim, hani filtrenin ne kadar etkisi olabilir ND filtrenin? Ama varmış. Gerçekten çok büyük etkisi varmış. Kullandığınız filtrenin kalitesi gerçekten çekeceğiniz fotoğraf ve videonun her şeyini değiştiriyor. Bildiğin çehresini değiştiriyor. Mesela almış olduğum o ucuz yollu filtrede, marka ve isim vermeyeceğim, özellikle belirtmek istiyorum. Kimseyi kötülemeyeyim yani. Bildiğiniz color shifting olayı var. Yani renkler kayıyor o filtreyi kullandığında. Yeşile doğru, yeşil tonlara doğru bir ciddi kayış vardı. Aynı zamanda sonuçta bir karartma yaratarak bizim ışığı kontrol etmemizi sağladığı için kenarlarda, absürt noktalarda ciddi karartmalar ve ortada çarpı işaretleri oluşacak şekilde bir karartma, çizgiler, hatlar çıkarttı. Dedim ki ben bu şekilde Amsterdam'a gidip vloglarımın içine edemem. Hemen götüreyim, ben bunu iade edeyim dedim. Sağ olsun Murat Azaklı bu konuda her zaman bana yardımcı olduğu gibi yine çok yardımcı oldu. Zaten o gönüllü olarak o filtreyi vermemişti. O senin işine yaramaz demişti. Ben birazcık inat etmiştim Murat hocama. Dinlemedim. Zaten Murat hocamı dinlemeyince başım bir ağrıyor. Bundan sonra hep seni dinleyeceğim Murat hocam. Onu özellikle söyleyeyim. Bir daha lafından sözünden çıkmayacağım yani. Sonra götürdüm, onu iade ettim. Bunu aldım. Ki zaten aslında ilk almak istediğim bu filtreydi. Fakat rafların en üstünde kalmış. Biz bunu göremedik. Aslında ben bunu almak için gitmiştim. O ucuz oluyor almak zorunda kalmıştım. Sonra baktık rafta duruyor. Hemen bunu aldım. Zaten internetten de yorumlarına falan bakmıştım. Kullanan insanlar çok mutluydu bu filtreden. Ben de kullandım gerçekten. Yani o color shifting olayı, renk kayma olayı yok. Aynı zamanda yüksek ND değerlerine, yani 7 stoplara falan çıktığımızda o kararmalar absürt değil. Ve bu çarpı şeklinde tuhaf hani çizgi oluşturacak şekilde kararmalar da oluşturmuyor. Dedim ki
Barış nasibinde varmış. Amsterdam'a gitmeden önce bu filtre seti sana geldi. Senin hakkınmış ve ben de gittim. Alın teriyle bu filtreyi kullanarak çok güzel kareler çektim. Şu karelere bir bakalım önce. Gördüğünüz gibi bu filtreyi kullanarak hem aydınlık havada hem işte gün batımına doğru hem de karanlık havada uzun pozlama yaratacak şekilde bu tarz kareler elde ettim. İzleyeniniz varsa zaten bu karelerin aynılarını Amsterdam Vlog videom olarak görmüştür. Ve henüz izlemediyseniz hemen şuraya koyuyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Bu filtreyle beraber ister istemez sahaya çıkıp deneyim elde etmeden, bir şeyler denemeden neler yapabileceğinizin farkında insan olmuyor. Ve gerçekten çekimler konusunda size çok esnek bir kullanım şekli sunuyor. Çekimlerinizin mümkün olduğunca esnek şekilde kendi istediğiniz doğrultuda eğip bükebilmenizi sağlıyor. Videonun başında dediğim gibi ben bu filtrelerle çok geç tanıştım. Keşke diyorum daha önceden bu filtrelerle tanışsaymışım ve yapacağım işlerde kullansaymışım. Bazı koşullarda gerçekten istediğim şartları yaratabilmek için çekimlerde hani kendimi ve gittiğim yeri bazen bir modeli bazen çekim yaptığım bir iş yerini ister istemez zorlamak zorunda kaldım. Şöyle olsun, bu böyle olsun, şu ışıkları biraz kısalım hocam. Buraya şöyle bir ışık koyacağım, buraya işte üçlü priz çekeyim falan gibisinden ama gerçekten hiç gerek yokmuş abi. Şunu takacaksın, hiç kimseyle muhatap olmayacaksın. Kendi ayarlamanı, ışık kontrolünü kendin yapacaksın. İstediğin ayarları oturtacaksın. Çekeceksin, hadi eyvallah diyeceksin. Bu kadar basitmiş yani. Aynı zamanda dış mekanda polarize özelliğiyle beraber de gerçekten gökyüzünü alabiliyorsun. Hatta gösterebilmek için bir video çektim. Bizim burada Göksu diye bir yer var. Hemen bir de şimdi o videoyu araya sokayım. Birazcık da oradan hani neler yapabilirsiniz bir ön gösterim olarak size sunmak istiyorum. Hadi bakalım. Selam dostlar. Sağda bir deneyim videosu çekeyim istedim size. Şimdi şu anda ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Birazcık karanlık görülüyor olabilir. ISO'm 800'de ve shutter hızım 1/8000'de fakat yanıp sönüyor. Yani bu ne demek? Şu tarz bir ortamda kendimce yaratmış olduğum senaryoya göre pozlamam aşırı fazla demek. İşte burada bu değişken ND filtreler devreye giriyor. Ben de zaten videonun başında gördüğümüz gibi Freewell'ın versiyon 2 olan hibrit bir sistemini kullanıyorum. Mesela şu an görüntünün önüne yerleştirdim. Zaten manyetik olarak yerleşiyor ve 1/160'lara kadar shutter hızımı düşürebildim. Senaryomuzda diyelim ki suyun altında net bir şekilde görmek istiyoruz. Bunu kendimiz bu şekilde çevirdiğimizde polarize ayarını tutturacağız. Tabii ben dış ortamda polarizeyi tam görüp ayarlayamayabilirim. Umarım ayarını tutturabilirim. Yani en azından şu an siz görüyorsunuz. Mesela benim senaryoma göre yansımaları kestim varsayıyorum. Buradan da mesela stopumu 3'e aldım. 1/2000'de aşırı patlama olmadan istediğim video kaydını alabilirim. Örneğin şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani sinematik bir çekim olsun istiyoruz ve 24 FPS'te 1/50 modunda çekim yapacağız. Bunun için ISO'yu 250'ye düşürdüm. 7 stoptayken gördüğünüz gibi 1/50 shutter hızıyla daha böyle sinematik etki yaratacak. İşte kuşlar kanat çırparken falan bir görüntü kaydı alabiliriz. Yani bu filtre bizim her türlü senaryomuza uyum sağlayacak bir kurtarıcı gibi düşünebilirsiniz. Mesela alan derinliğinden feragat etmek istemiyoruz ve fotoğraf çekeceğiz. ISO'muz 2500'de kanat çarpışlarını net bir şekilde dondurmak istiyoruz görüntümüzde, karemizde. Ancak 1/8000'de yanıp sönüyor. Yani yine bir aşırı pozlama durumu söz konusu. Ne yapıyoruz? Hemen burada ND filtremizin ND'sini yaklaşık ben şu an 7 stopa kadar getirdim. 1/1000'lere düşebildik ama hızlı çekmek istiyoruz ya sözde. 4 stopa getirdim. Hala 8000 yanıp sönüyor. Şu an 4 ile 5 arasına getirdiğimde 5000'lere kadar düşmüş olduk varsayıyoruz. Ve artık istediğimiz görüntüyü yakalayabileceğiz. Hemen birkaç fotoğraf çekeyim. Tabii kanat çırpışları birazcık denk gelmeyebilir. Şansımızı deneyeceğiz. Birazcık böyle yolunuyorlar kendi kendilerine. Şu anda makinenin pozlaması artı bir değer gösteriyor. Muhtemelen zaten görüntüde de patladığını fark ediyorsunuzdur. Filtrenin önemini göstermek amacıyla ve istediğiniz çekim değerlerinde istediğiniz diyafram araları tutturabilmek için işte diyaframı artırıp bu patlayan kısımları engellemeden de bu filtre ile sorunumuzu çözeceğiz. Aradaki farkı görün diye şimdi bir yapıştıralım bakalım filtreye nasıl bir fark yaratacak görün.
Şimdi buradan gördüğüm kadarıyla pozlama değerleri artık 8000 üstüne çıkıp sinyal veriyordu. 1/400'lere düşmüş olması lazım yanlış görmüyorsam. Uzağa görmekte biraz problem çekiyorum da. İstediğim diyafram aralığında, istediğin ISO değerinde çekim yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz filtreler gerçekten yapmak istediğiniz çekim tarzında hayat kurtarıcı. İsterseniz mesela şey de yapabilirsiniz. Ayarlanabilir ND olduğu için şu anda pozlama değerini 7'ye en üst seviyesine çektim. 120, 200 mü? Tam okuyamıyorum. Bakacağım ya. Evet. 250'ye kadar düşürebilmişiz. Demek ki az önce okuyamadığım o değer aslında 500'ün üstündeymiş. Ama en azından filtre yokken yaklaşık 8000'in üstünde olduğu için hani uyarı veriyordu. Pozlamayı daha fazla düşüremiyorum, artı değerlerde kaldı diye. Bu ve bunun gibi senaryolarda ister fotoğraf ister video çekin, istediğiniz değerleri çok rahat bir şekilde tutturacaksınız bu filtre sayesinde. Tabii şu an çok gösterme şansım yok ama üstündeki DPL, Circular Polarize özelliğiyle beraber işte gökyüzündeki parlamaları da veya sudaki parlamaları da kesebiliyorsunuz. Ufak tefek bir deneyim olsun istedim. Onun için bunu araya koydum. Şimdi eve, stüdyoya geri dönelim. Evet, yani bu koşullarda da istediğiniz gibi filtre aracılığıyla ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. Birazcık da bu filtreyle beraber hani renk kayması yok ya da yok denecek kadar az diye bir iddiada bulundum ya. Şimdi de o görsellere bir bakalım. Sirius marka farklı bir lensim daha var. 85 mm. Onunla alakalı da bir video çektim. Onu da hemen şuraya koyuyorum. Onda da kullanabilmek için çeşitli bu filtre adaptörlerini aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 50 küsür milimetre ile 77 milimetreye kadar çok sayıda adaptörle istediğim lense uydurmak amacıyla. Bütün seti aldım yani. Hangi çapta lens olursa olsun rahatlıkla bunu kullanabilmek istiyorum. Çünkü resmen hani benim için söylüyorum, ömürlük bir filtre seti oldu. Hibrit olmasıyla beraber tabii bir de. Sirius lensimle beraber de bunu özellikle portre model çekimlerimde kullanmak istiyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizin merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen aşağı yorum olarak yazınız. Soracağınız sorulara cevap eğer görüntülü olarak video çekerek verebileceksem küçük shorts videoları veya işte Reels tarzı videoları oluşturarak da soracağınız sorulara videoyla dönüş yapmayı çok isterim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakınız ve hoşça kalınız.